Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda şahane bir hırka daha öreceğiz beraberce. Motiflerini 100 adet olarak Gorgeous motif olarak hazırladım. 4 sıra ördüm, 5. sırada birleştirmeye geçtim. Motiflerde kullandığım ip Etrofil Jeans ve Gazal Jeans. İki markanın renklerinin neredeyse tamamını kullandım diyebilirim. Siz farklı bir markanınkini ya da bu markaları da kullanabilirsiniz. 3 milim tığ ile ördüm. Birleştirme kısmına gelince de 3 milim tığ kullandım ama renk olarak Alize Cotton Gold'un Gece Mavisi 279'unu kullanıyorum. 389'unu kullanıyorum. 279 bir ton daha açığıdır. Sanırım artık piyasada yok. Ben de elimdekileri değerlendirmek istedim. Bunu da bir alt bilgi olarak bırakmak isterim. Alternatif olarak önerdiğim 279'udur Alize Cotton Gold'un. Öyleyse yapım aşamasına geçelim. Videoya kısa bir ara. Size katıl butonundan söz etmek istiyorum. 3 ayrı seçeneği mevcut. Şayet arzu ederseniz kendinize uygun olanı seçip bana destek olabilirsiniz. İlk olarak 100 adet motifimizi örerek başlayalım. 4 sıra halinde. Bu motiflerden 60 tanesini 6x10 olarak şu anda önümde yatan upuzun parça gibi hazırlayacağız. 6x10 olarak. Daha sonra yakalı bir hırka olacağı için ön sağ ve ön solu birleştirirken minik bir detayımız var, göstereceğim ve geniş balon bir kol olduğu için de 12 bir kola 24 tane, 60 beden için, bedenin alt kısmı için 24, kollar için 84, 8 ön ve arka üst taraf, 8'de bir tarafta 16 tane, yani toplamda 100 adet motifi birazdan birleştirirken çok daha net anlayacaksınız. O vakit şimdi 6x10 60 parçalı yaptığımız motifi önüme serdim. Nasıl yol alacağım? Bu parçayı hemen ters çevireceğim ve kol altından itibaren olan kısım burasıdır. Büyük beden çalışıyorum. Özellikle bunu belirtmek isterim. Bu motiflerin ölçüsünü şimdi size vereceğim. Ancak katlayıp bir önce formunu oluşturmak istedim. Bu motiflerin 2 tanesi ön, birer tanesi kolda kalacak. 4 tanesi de arkada kalacak. Şöyle göstereyim, bakın. 4 tanesi arkada. 1, 2, 3, 4 kol altında. Bu kol altındaki motifimiz, 2 tane de sağlı sollu önde. Bu motiflerin her birinin ölçüsünü vermem gerekirse size, birleştirme kenarı olmaksızın bir adet motifimin ölçüsü şöyle gösteriyorum hemen, 10 santim. Birleştirme kenarı ile birlikte ölçü vermem gerekirse de şöyle şuradan da tutayım, 11,5 santim diyebilirim. 11,5 santim birleştirme kenarıyla birlikte. Yani 10 tane etrafında olduğuna göre böyle 110 santim, 120 santim gibi de genişliği olacak. Etrafını da öreceğim. Ben bittiğinde zaten size daha net ölçü veriyor olacağım. Bunu da belirtmek isterim. Böyle katladıktan sonra bedeni, şimdi altta ne kaldı? 6 kol altından itibaren uzunluğumuz 6. Burada eksiltme ve azaltma yapmak için, çoğaltmak için motif sayısını boy uzatırken artı 10 düşünmelisiniz. Daha uzun örerken artı 10, daha kısa örmek isteyenler de eksi 10 motifle bu ebattaki bir hırkayı çalışacaklar. Küçük bedenlerde de çok güzel duruyor. 44 beden üstü bunu çalışırken motifleri bir sıra büyütmeyi düşünebilir. Ben o detayları da vereceğim size videonun sonunda. Şimdi burada yapmam gereken şey, bu koltuk altında olacağı için arkaya, şu arka dörtlüden 2 sıra halinde 8 motifi yerleştirmek istiyorum. Bakın şurada hazırladığım parça. Buradaki birleştirme tekniğini ise
Bir önceki videoda anlattığım için birleştirme ince detayına kadar burada göstermek istemiyorum. İpim koyu renk olduğundan ötürü. Ama bir önceki videoda birleştirme detayları en ince ayrıntısına kadar var. Bakın bunun yeri burası. Burası olacak. Sonra bunu buraya koyduğumda buraya diğer dörtlüyü yerleştirirken yakanın açıklığını vereceğiz. Her iki tarafta da ilk olarak yapmam gereken 6 çarpı 10 60 taneyi ördüm. Arkanın 8 tanesini şimdi bu parçayı bu şekilde katlamıştım. Tekrardan katlı halde şöyle tutuyorum. Şöyle ve önüme alıyorum. Şöyle ters çevirip önüme de aldım. Bakın buraya yerleştireceğim. Şöylecene. Buraya yerleştireceğim, birleştireceğim. İlk arkadan başladım yani. Bunun için de hemen köşeye tekrardan geliyorum. Şöyle ipimi çekerek yaklaştırayım de. İpimi çekiyorum. Bir tane zincir çekmiş olmam gerekiyor. Hemen şuradaki kesiştikleri noktaya batıp tığımı çıkartıp bu ipimi oradan geçiriyorum. Birleştirme tekniğini mutlaka bir önceki videoyu izleyip buna öyle başlayın bilmeyenler için. 2 tane boşluğun içine 2 tane ikili trabzanımı öreceğim. Buradaki oradan tutturduktan sonra 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Daha sonra buradaki ilk trabzanın içine bir tane ikili trabzan örüp tığımdan çıkıyorum ve karşısındaki 1 2 3'ü sayıp 3'ün arkasından batıyorum ve ilmeği oradan geçiriyorum. Tekrardan tığın üstüne ipimi alıyorum. 1 2 3 tane trabzanı örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Burada da sayıyorum. 1 2 3. Üçüncünün tepesine batıp ilmeğimi arasından geçiriyorum. Biraz daha yakınlaşayım. Tığın üstüne ipimi aldım. 1 2 ve 3'ü ördüm. Tığdan çıktım. 1 2 3'ü buldum, battım. Arasından geçirdim. Tekrardan 3 taneyi örüyorum. Tığdan çıktım. 1 2 3'ü saydım. Arkasından battım, ilmeğimi geçirdim. 1 2 ve 3'ü ördüm. Tığdan çıktım. 1 2 3'e battım. Arasından geçirdim. 1 2 örüyorum. Sonda 2 örüyorum. Bu zaten birleştirme tekniğinin olduğu yerde de gözüküyor. Arkada da 1 2'yi saydım zaten 2 tane kaldığını görüyoruz. Arasından geçiriyorum ve köşeye geliyorum. 1 2 bir zincir çekip tığdan çıkıyorum. İlk olarak arkadaki ikisinin kesiştiği yerin ortasına batacağım. İlmeğimi battığım yerden ilmeğimi geçireceğim. Daha sonra yine tığdan çıkıp şu ilmeğimi, şuradaki ilmeğimi çıkarttım ya. Tığdan çıkıp şöyle boşluğa batıyorum. İlmeğimi oradan geçirip bir zincir çektikten sonra buradaki köşeye geliyorum. 2 tane ördüm köşenin içine. Üçüncüyü de ördükten sonra yine karşı tarafla 1 2 3 sayarak birleşmeye devam ediyorum. İşte
buradan artık aynı biraz evvel gösterdiğim mantıkla bu 4 motifi arka tarafa ekleyip geleyim. Önleri eklerken beden kısmını oluşturmuş olalım. 8 tane motifi şöylece arkadaki 4 motifin üstüne yerleştirdim. Bir motifi kol altına, bir motifi de bu tarafta kol altına bıraktıktan sonra 2 artı 2 motifte önleri ayırdım. Şimdi önleri de şu şekilde birleştireceğim. Bakın 4 tane motifi buraya, bunu bunun üstüne, bunu bunun üstüne, bunu bunun üstüne, bunu bunun üstüne birleştirirken de şimdi bunu buraya geleceğim, böyle buraya kadar. Bu kol altında kalacak. Şu kısım şöylece ne? Onu göstereceğim zaten. Şimdi bunu buraya birleştirdikten sonra bunun kenarıyla diğer tarafın üst kenarında öreceğim. Ama bunu burayla birleştirmeyeceğim. Çünkü yaka çalışacağım oraya. Bu sadece buraya ve burayla birleşecek. Omuz, ense kısmıyla birleşmeyecek. Öyleyse nasıl bu parçaları birleştirmeye başlıyorum onu da göstermek istiyorum size. İlk olarak örerken birleştirmeye devam edeceğim. Şu şekilde bunun iki kenarını öreceğim trabzanlarla ve hemen iki kenarını örüp buraya geldiğimde bunu buraya yerleştirmiş olacağım. Şöylecene yani. Bunu buradan geleceğim böylecene. Sonra buraya çıkarken bunu yanına alacağım. Bunu buraya birleştirip bunu buraya ördükten sonra hop ikisinin de üst kısmını örüp yukarı çıkacağım. Daha sonra bunu buraya alıp bu motifi bunu da buraya birleştireceğim. Şimdi aşama aşama tek tek beraberce gidelim. İki kenarını örmeye başlayayım trabzanlarla. Hemen gösteriyorum. Gorgeous motifimizin üstünü birlikte örmeye başlıyoruz. Şöyle. Bir önceki videoyu izleyip gelenler için zaten buralar çok bildik. Bilmeyenler de mutlaka, yani izlemeden gelenler oraya mutlaka baksın. İki tane köşeyi ördüm. Artık trabzanların üstünü örmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Her bir trabzanın üstüne bir ikili trabzan. İki tane ikili trabzanı ördüm, köşeye geldim. Bir zincirimi de çektim. Şimdi bahsettiğim gibi buraya birleşmem gerekiyor. Hemen onu önüme döndüreceğim. Şöyle ters çevirip çalışmaya devam edeceğim. Göstereyim size de. Önüme aldım. Bu kol altı motifi. Bakın şöylece ne aldım. Önüme aldığımda başlayacağım yer tam olarak benim yatırdığımda buradan, yani gelişi böyle olacak. Şimdi bunu buraya birleştiriyorum. Bir zincir çekmiştim. Hemen köşeden batıp ilmeğimi geçirdikten sonra bir zincirimi çekip buradaki köşenin içine gelip iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Trabzanın üstüne bir trabzan çıktım. Üçüncüyü buluyorum. 1, 2, 3. Kullandığım birleştirme tekniğiyle 1, 2, 3 çıktım. 1, 2, 3. Şimdi sonuna kadar, buraya kadar geleyim. Buraya bu iki kenarı birleştirdikten sonra bunu böyle düz trabzanlarla örüyorum. Bu kenarı ördükten sonra da diğer motifi alacağım. Şimdi bunun üstüne örüp tamamlayıp geleyim bu kenarın. Bu kenarı da böyle sonuna kadar ördüm.
Sırada diğer motifim var. Onu alıyorum. Onu da buraya birleştirerek devam edeceğim. Şöyle ki hemen buradayım. Bir zinciri çekiyorum ve köşeye batıp önce köşeye 2 tane, sonra trabzanın üstüne 1 tane, 1 2 3'ün içine batıp bir iki üç, bu kenarı da sonuna kadar örüyorum. Buraya kadar gelince de burada köşenin içine 2 tane ördüm, bir zincir çektim. Bu ortaya batıp ilmeğimi buradan geçiriyorum. Tekrardan bu iki kenarı birleştirmeye devam ediyorum. Buraya geldiğimde de artık 2 tane motifi yerine birleştirmiş olduk. Şimdi burayı hiç karşı tarafla birleştirmiyorum. Çünkü burası bizim kol evimizin bu arka motifi, bu ön motifi. Hemen bu kenarı böylece örüp buraya kadar da geçeceğim. Burayı da geçeceğim örerek. Biraz evvel başlarken aslında buradan başlayıp böylece gelmiştim ya, orada dalgınlık yaptım. Normalde buradan başlayıp bunu birleştirerek devam etmem gerekiyordu. Böylece bunu alıp gelip buraya kadar geldiğimde bu kenar açıkta kalacaktı ve ben bunu sıradaki motife ekleyerek devam edecektim. Fakat buradan başladığım için motifi kapattım. Artık diğer tarafta ilk söylediğim gibi birleştireceğiz. Burada ise sırasıyla yerine diğer iki motifi yerleştireceğim. Bu kenar buradan yaka boşluğu oluşturacak. Şimdi bunu buraya birleştirirken bir tane kenarımı örmeye başlıyorum. Bir kenarı öreyim, geleyim. Bir kenarı ördüm. Şimdi ikinci kenarı örerken de burayla birleşeceğim. Bir zincir çekmiştim. Köşeden battım. İlmeğimi çıkardım. 2 tane ikili trabzan. Trabzanın üstünü ördüğümde ise artık tığdan çıkıp karşıda üçüncüyü buluyorum. Bu kenarı aynı gösterdiğim yöntemle birleşip geliyorum. Buraya kadar bu şekilde geldim. Şimdi artık bir diğer motifi eklerken buraya, şimdi bunu buraya tutturacağım. Bunu böylece geleceğim. Burası boş geçecek. Bunu da bu kenarları birleştireceğim. Yani hemen şimdi bir zincir çekiyorum. Yeni motifimi alıyorum. Şöyle üçüncüye batıp arasından geçirdikten sonra yeri burası. Şimdi burasını ve burasını birleştireyim. Burasını boş öreyim. Burayı da birleştirelim. Buraya kadar geldim. Şimdi artık burada bir zincir çekerek bu iki karşılıklı motifi tutturacağım. Burada da kol evimizi oluşturmuş olacağız. Bunu şimdi buradan batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip hemen arasından da geçirdikten sonra 3 tanemi örüp karşı tarafta birleşmeye devam ediyorum. Sadece bu motifi birleştireceğim. Bu serbest kalacak. Üst iki kenarı birleştirdim. Şimdi buraya geldiğimde köşenin 2 tane ikili trabzanını örüyorum. Bir zincir çektim.
Bunu hemen ilk olarak arkadakinin arasında içinden batıp geçiriyorum. İlmeği kaçırdık, dur. Sonra bir zincir çekiyorum. Bunu da buradan çıkartıp hemen arasından geçirdikten sonra bir zincir daha çekiyorum. Sonra bu köşeye gelip ikiliyi ördükten sonra da sonuna kadar üst tarafta birleşmeden bu şekilde devam ediyorum. Sonuna kadar gelip bir tarafını tamamlamış olacağım. Bir tarafımızı yakayı oluşturacağım yeri tamamlayarak bitirdim. Sıra diğer tarafta. Şimdi 4 motifle de burayı nasıl ilerletip buraya yakayı bir açık bırakarak birleştireceğiz. Gösterelim. Başlayalım efendim. Yine bir tane motifimizin direkt köşesinden birleştirmeye başlayarak örüyorum. Yani bir kenarını örmeden hemen birleştirmeye geçiyoruz. Hırkamın parçasını bu şekilde önüme döndürdükten sonra motifin köşesine 2 tane ikili trabzanı örüp bir zincir çektim. Şimdi tığdan çıkıp şu iki motife birleşeceğim için bu köşeden tığımı batırıyorum. Başlayayım. Sonrasında ilmeğimi içinden geçirip köşenin diğer 2 tane ikili trabzanını örüyorum. Buradaki ilk trabzanın da tepesine ördükten sonra tığdan yine çıkıp 1 2 3.'yü buluyorum ve arasından geçirdikten sonra örmeye devam ediyorum. 3 taneyi örüyorum. 3'üncü de çıkıp arkada tekrardan 1 2 3. Yani bu battığım, içinden geçirdiğim saymadan yanından 1 2 3'ü sayıp arasından geçiriyorum. Şimdi bunu buraya, bu motifi buraya birleştireyim. Bu iki kenarı da sonuna kadar şöyle ekledim. Burayı da dolandırıp şimdi şunu da şuradan batırıp geçireyim ortasından. Bir zinciri çekeyim. Bu kenarı da bir yerle birleşmeden yukarı kadar öreceğim. Şöyle göstereyim hemen. Bunu buraya koydum. Yeri de tam olarak şurası. Şimdi bunu buraya kadar örüp yanına bir motif ekleyeceğim. Sonra buraya kadar üstünü geçeceğiz. Şimdi bunu buraya geleyim, sıradaki motifi alalım. Bu motifin de iki kenarını yerine yerleştirdikten sonra şimdi böylece ne buraya kadar bu kenar ve bu iki kenarı örüp diğer iki motife geçiyoruz. Şimdi buraya geldiğimde ise artık iki motifi birleştirmiştim. Diğer üçüncü motife başladım. Bu motifin de iki kenarını birleştirip yukarı çıkacağım. Daha sonra buradaki motifi eklerken de dönüşte omuzu ve yakayı oluşturmuş olacağız. O zaman bu iki kenarı birleştireyim. Diğer motife geçeyim. Sıradaki motifi de yerine aldım. Şimdi buraya bunu yerleşirken üst kenarları birleştirip yakayı ve omuzu oluşturmuş olacağız. Tabii kol evimizde şeklini almış olacak bu arada. Oraya kol için oluşturacağımız parçaları ekleyeceğiz. Ama ondan önce, kolu birleştirmeden önce hırkanın etrafını geçmeyi planlıyorum. Beni zaten hani yakından takip eden dostlarım bilir. Ben kolları birleştirmeden evvel hırkanın etrafını geçmeyi tercih ederim. Parça üstümde ne kadar hafif olursa o kadar örmesi keyifli geliyor. O zaman böylece iki kenar, bu kenar ve bir kenarı birleştirip yukarı birlikte çıkalım. Bu kenarı da yukarı doğru örmeye başladım. Şimdi bakın tam olarak üst kısmı birleşerek tamamlayacağımız yerdeyiz. Ne yapıyorum burada da? Şöyle bu kenarı ördükten sonra yaka için burayı da
birleştirmeyeceğim için buraya kadar geliyorum. Birleştirmeden örerek. Bunu böylece ne geldi? İki kenar birleştirmeyeceği için ayrıyetten ördük. Burada da hemen köşe ortaya batıp kaydırarak bu kısma geçiyorum ve ortasından burada da tutturmam gerekiyor ki artık bu kenarı birleştireceğim. Hemen buradan da tığdan çıkıyorum. Şu ikisinin birleştiği yerin arkasından batıp tam arkasından batmam gerekiyor. Bir saniye. Şöylece batıp ilmeğimi geçiriyorum. Zincirimi çektikten sonra da karşılıklı kenarı kullandığımız teknikle birleştirmeye devam edeceğim. Ne yapıyorum? Önce köşeye 2 tane ikili trabzanımı örüp bir tane trabzanın tepesini ördükten sonra arkadan üçüncüyü sayıyorum. Batıp sadece bu iki kenarı birleştirip geliyorum. Böylelikle oluşturmuş olduk. Şimdi sadece bunu başladığım noktaya kadar örmek kaldı. Hırkamızın kol evini, yaka boşluğunu oluşturduk. Şimdi yaka çalışacağımız için bir bütün halinde örmeyeceğiz. Ne yapacağız? Bir yukarıdaki kenardan başlayıp geleceğiz. Etrafını dolaşacağız. Bu kenarda bitireceğiz. Daha sonra arkasından örmeye devam edip ikinci sırayı tamamlayacağız ve kaç sıra örmek istiyorsak o şekilde örmeye devam edeceğiz. Ben etrafını çok fazla örmeyeceğim. 2 ya da 3 sırada mı tamamlarım? Tam olarak bilmiyorum. Bakacağım. Görüntüsü nasıl hoşuma giderse lastik öreceğim. Lastik yapımını bilmeyen arkadaşlarım için şunu söylemek isterim ki lastiği lastik tığ işi lastik yazdığınızda kanalımda birçok videoyu bulabilirsiniz. Şimdi burada da üstten de olsa size göstermeye, anlatmaya çalışacağım. İlk olarak dediğim gibi hırkayı hemen önüme alıyorum yan olarak. Şöyle başlayacağım köşe şurasıdır. Şuradan başlıyorum hemen. İlmeğimi çıkartayım. İlk sıranın hiçbir farkı yok. Normal bildiğimiz trabzanlarla geçeceğiz. Geliyorum köşeye, köşenin içine trabzanımı örüyorum. Daha sonra sırasıyla bütün trabzanların üstüne bir trabzan örerek devam ediyorum. İkili trabzanlar. Şuraya kadar geleyim. Şuradaki geçişi de nasıl yaptığımı göstereyim. Buradaki geçişi de şöyle sağlıyorum. Önce bu köşeye bir tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra bu kesiştikleri ikisinin şöyle şu ikisinin kesiştiği noktaya batıp bir tane de oraya örüyorum. Daha sonra da bu köşeye yine bir tane örüp oranın geçişini bu şekilde sağladıktan sonra her trabzanın üstüne bir adet ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Köşeye geldiğimde ise etek ucundaki köşeye yine bu şekilde devam ederek etek ucuna geldiğimizde 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzanımı örerek köşeyi geçiyorum. Aynı mantıkla ilerleyip diğer köşede de aynı işlemi yapıyorum ve karşı taraftaki bu yakanın ucuna gelene kadar bu şekilde örüp devam ediyorum. Bir yakadan diğer yakaya ilk turu tamamladım. Şimdi bu köşeye de geldiğimde bir ikili trabzan örüyorum. Normalde yaka ile birlikte ördüğümüzde hep ön yüzden devam ediyoruz. Ancak sadece şöyle bir yakadan diğer yakaya geleceğimiz için, yakayı dolaşmayacağımız için ters yönden örmeye, buraya gelmeye devam edeceğiz. Şimdi burada ne yapıyorum? Hemen
Bir zincir çekip yükseldim, etrafında döndürdüm, arkasından ipimi geçirip bir yalancı trabzanımı ördükten sonra hırkamı ters yüzüne döndürüp örmeye başlıyorum. Şöyle ki artık lastik öreceğiz. Sırasıyla trabzanları, tığımı arkasından dolandırıp trabzanı öne alıyorum. Daha sonra tığı arkadan trabzana, arkaya tığı öne alıyorum ve bir önden bir arkadan olmak üzere trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Arkadan şöyle, önden. Daha detaylı anlatımı tekrar belirtmek isterim ki kanalımda mevcut. Açık renkli örülmüş tığ işi lastik yapımı. Böyle bütün hırkamın çevresini dolanacağım. Şimdi etek ucuna geldiğimizde köşede ne yapacağımızı da birazdan size göstereceğim. Bunu dilediğiniz sırada da örebilirsiniz. Daha sonra gelip tam arkasını döndürdüğümde ise trabzanlar bana kendini gösteriyor olacak. Öndekini önden, arkadakini arkadan örerek devam edeceğiz. Öyleyse şimdi etek ucuna o köşeye kadar geleyim. Oradaki geçişi de göstereyim. Sonra hırkanın etrafını tamamlayıp yakanın yapımına geçelim. Köşeye kadar gösterdiğim şekilde ilerleyerek geldim. İçine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Yeniden 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve köşedeki geçişimi bu şekilde sağlıyorum. Daha sonra sırasıyla trabzanlarımı tığla öne ve arkaya alarak örmeye devam ediyorum. Diğer köşede de aynı işlemi yapacağım. Hırkamın etrafını 3 sıra olarak lastikle tamamladım. Bakın yukarıya kadar ne yaptım? Buradan başlamıştım. Geldim buraya. Arkasını döndürdüm. Tekrar geldim buraya. Tekrar arkasını döndürdüm. Bir tur daha atarak 3 kere de tamamladım. Siz dilediğiniz sıra ile örebilirsiniz. Şimdi yakasının örümüne geçeceğiz beraberce. Bunun için de şöyle göstermek istiyorum. Nasıl öreceğim? Nereden başlayacağım? İlk olarak içten yani tersten başlayarak örmek istiyorum. Yaka yatık duracağı için ilk sıram düz olacak o vakit. Onun için de şuradan bir trabzan örerek başladığım köşem vardı. Aynı köşenin içine batarak başlayacağız. Hemen ilmeğimi çıkartıyorum. O aynı köşeye geliyorum ve o köşenin içine trabzanlarımı örmeye başlıyorum. İlk köşenin içine 2 tane trabzanımı örüyorum. Daha sonra trabzanların tepesine de örmeye başlıyorum. Düzgün batamadım. Bir saniye. İkili trabzanlarımı. Hatta şöyle söyleyeyim. Bakınca hani yaka biraz yatık ve büyük olsun istediğim için bu köşe 3 tane de kaldırır. Köşeyi 3 tane öreyim. Bu şimdi yakanın zemini gibi düşünebilirsiniz. Her trabzanın üstüne bir trabzan örerek buraya kadar birlikte gelelim. Şimdi bu köşeye doğru hani birleştiği yere geldim. Buraya geldiğimizde ise şuraya bir trabzanın üstüne 2 tane ördüm. Burada bir tanesine. Çünkü alt zeminde bir miktar yakayı genişletmek için arttırma yapmak istiyorum. Yakam geniş ve nasıl diyeyim kendini göstersin istiyorum. Bunun için de şimdi buradaki trabzanın tepesine, burada
Buraya kadar hepsini tek örüp burada bir tane arttırma yaptım. Siz de ara ara istediğiniz, uygun gördüğünüz yerlerde o arttırmayı yapabilirsiniz. Şimdi trabzanların üstünü örmeye devam ediyorum. Daha sonra burada köşeye geldim. Buradaki, bakın, şuradaki köşenin içine bir tane örüyorum. Bir tane buradaki birleştikleri yerin ortasına batıp örüyorum. Tekrardan buraya geliyorum. Buradaki köşeye batıyorum. Döndürdüğümdeki buradaki geçişe batıyorum. Sonra buradaki köşeye geliyorum. Yine o köşenin içine örüyorum. Yani hiçbir boşluğu es geçmeden örüyorum. Sonra buradaki trabzanın tepesine batıp bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Sırasıyla bütün, pardon, yanlış burası. Tersten ördüğüm için batacak yerler bir tık değişik oluyor tabi. Buraya da bir tane ördüm. Buraya da. Şimdi şu ortaya kadar hepsinin üstüne birer tane örüp geleceğim. Tam iki motifin kesiştiği yerdeyim arkada. Buraya kadar bakın böyle tek tek örerek geldim. Buraya geldiğimde ise şuradaki köşenin içine 2 tane örüyorum. Daha sonra birleştikleri yerin ortasını buluyorum. Oraya da batıp bir tane de onun içine örüyorum. Sonra buradaki köşeye de 2 tane örüyorum. Sonra buradaki trabzanın tepesini örüp iki motifin tekrardan burada kesiştiği alana kadar da aynı her trabzanın üstüne bir trabzan örerek devam ediyorum. Yine buraya doğru yaklaştığımda buradaki bir tane trabzanın tam karşısındaki gibi tepesine 2 kere batıp ikili trabzan örüyorum. Buraya bir tane. Sonrasında yine aynı boşluğun içine de, çünkü buradaki alan geniş. Buradan da bir tane büyütüyorum. Şimdi boşlukların içine batıyorum. Oraya battım. Sıra buradaki boşluğun içinde. Doğru yere batayım. Tekrardan baktığımda buraya da batacağım. Açıp yerlerini görüyorum, şöyle aralarını. Buraya da batıyorum. Sıra burada. Şöyle battığımda bakın, açtığımda batılmamış boşluk yok. Aynı burası gibi olması lazım. Sonrasında artık trabzanların tepelerini örmeye başlayacağız. Bu sıranın sonuna kadar da bu şekilde devam ediyorum. Bütün arttırmaları bu ilk katta, ilk zeminde yapmış oldum. Sonuna geldiğimde ise yine 3 tane ikili trabzanla başlamıştım. 3 tane ikili trabzanla bitiriyorum köşenin içini. Daha sonra bir zincir çekip yükselip etrafında döndürüyorum. Arkasından geçirip ilk trabzanımı örüp lastik örümüne başlıyorum. Yani önce bir trabzanı önden, sonra arkadan örüyorum. Sırasıyla hepsini bu şekilde. Bu sırada başka hiçbir yaptığım işlemim yok. Önden, arkadan. Bütün trabzanları bu turda bu şekilde öreceğim. İkinci sıranın da sonuna geldik. Buradaki ilk trabzanı ördükten sonra üçüncü sırayı örmeye başlayacağız. Bunun için de yine bir zincir çekiyorum, yükseliyorum. Döndürüp şöyle hemen
Burada trabzanları sırasıyla öreceğiz. Artık mesela arkadakini arkadan, öndekini önden, trabzanlar bize burada kendisini gösteriyor hangisini nasıl öreceğimizi. Ama burada yakada bir miktar daha şu eğimi vermek istediğimden sadece ortalarda değil, arada bu bitişlerde bir minik arttırma yapacağım. İlk arttırmayı da burada yapayım. Siz de gönlünüze göre bu arttırmaları yapabilirsiniz. Şimdi sıra artık arkadakini arkadan, öndekini önden örmekte. Şimdi burada arttırım yaptıysanız şayet mutlaka bu sıranın sonunda diğer yakanın köşesinde de yapın. Bunu her sırada yapmayacağız tabii ki. Atıyorum 3-4 sırada bir tekrarlayabilirsiniz. Kaç sıra öreceğimize gelecek olursak da bu üstünüzde nasıl duracağını istemenize bağlı. Daha yayık, daha uzun, daha kısa, bu yakayı beğenme şeklinizle de ilgili bir şey. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde devam ederek üstüme deneyeceğim. Hangi görüntü hoşuma giderse size birazdan geldiğimde, zaten yakayı tamamladığımda bu arttırmaları ne kadar yaptığımı ve kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Siz de yakayı değerlendirerek üstümdeki duruşuna göre kendiniz de o şekilde devam edebilirsiniz. O zaman ben yakayı tamamlayıp geliyorum. Ya da şöyle de yapabilirim. Bir de sondaki arttırmasını da göstereyim bu sıranın. Ondan sonra tamamlamaya geçeyim. Çünkü burada baştaki arttırmayı gösterdim. Sona geldiğinizde nasıl yapacaksınız? Birlikte görelim. Bu sıranın da sonuna geldiğimde birlikte tamamlayalım istedim yine. Minik bir arttırma yapacağız biliyorsunuz. Bunun için de buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra aynı boşluğun içine batıp bir tane daha ikili trabzanı örüyorum. Ve hemen bir zincir çekip yükselip etrafında döndürüp arkasını çevirdiğimde ise trabzanları sırasıyla bir önden bir arkadan öreceğim ya. Bakın burada arttırma yaptığım trabzan duruyor. Ancak onun yanındaki benim düzene göre ilerlediğim trabzan, yani ön arka gibi. Bunun için bu düzeni bozmamak adına bunu önden örmek istediğim için bunun arkadan örülmesi gerekiyor. Ve buradan sonrası da bana kendini nasıl gösterirse. Bakın bu sırada herhangi bir arttırma yok. Hatta bir iki sıra falan yapmam gibi de gösteriyor kendini. Ama dönüşte yakayı tamamladığımda size bütün detayları göstereceğim. Kaç kere yaptığımı, kaç sırada tamamladığımı. En azından yakayı nasıl ilerlettiğimi, nasıl ördüğümü bakın. Bir fikir olarak size bırakmış oluyorum. 11 sırada yakamı tamamladım. Sizle birlikte burada yapmış olduğumuz arttırmadan sonra sadece 8 ve 10. sırada arttırma yaptım. Yani totalde yakada lastiği örerken 3 kere arttırma yaptım. Benim için uygun oldu. Siz daha da yaymak isterseniz arttırmaları daha fazla yapabilirsiniz. İlk sırada da arttırmayı daha fazla yapabilirsiniz. Ya hemen hemen mantığı anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle katlayıp koyduğumda bakın yakası gayet güzel oluştu. Sırada kol evine kol motifimizi oturtmak var. Ben bir tane kolu yerine yerleştireyim, diğerini beraberce örelim. Yakamızı tamamladıktan sonra ben bir tane kolu şöylecene kol evine yedirdim. Şimdi sıra diğer kolu birlikte yerine yerleştirmekte. Bunun için de yapacağımız işlem şu ki biliyorsunuz 4x3 12 tane motifi şu şekilde birleştiriyoruz.
bir önceki videoda göstermiştim birleştirme tekniğini. O tekniği kullanarak şöylece birleştiriyorum. Sonrasında da şuranın da yarısına kadar bakın, en son motifi birleştirip böyle geldiğimde tam olarak yarısına kadar, şuradaki üçlünün ortasına kadar örüyorum. Orada bekletiyorum. Çünkü onu ben kol altındaki tam olarak şu motife yedireceğim. Bakın, kol altı şöyle ya bizim. Şuraya onu yedireceğim. Onu söylemek istiyorum. Bunun için de hemen şöyle önüme bunu yerleştiriyorum. Bunun da tam ortasındaki üçün ortasına batıyorum şuradan. Biraz yaklaşalım. Ortasına batıyorum ve buraya yarısına kadar şu kısmı örmüştüm. Bu ilmeği buradan kaydırarak arasından geçiriyorum. Sonra buraya gelip 1 2 3 tane ikili trabzanımı örüyorum ve burada 1 2 3 sayıp üçüncünün arasından geçiriyorum. Tekrardan bu defa 1-2 tane, biliyorsunuz sonda kalanları 2 taneden örüyorduk. 1 2, karşıda da tam denk gelen trabzanımı bulup 1 2 diye sayıyorum. Onun arasından geçiriyorum. Daha sonra 1 2, bunu da yine sayıyorum. 1 2, pardon, şuradakini yana batmışım. 1 2 saymıştım. 1 2'den geçtim. Katlarına ayrılıyor ip. Tekrardan buraya geldim. 1 2 1 2 yediriyorum buraya kol altına, yani şu kısmı buraya yarısını yedirmiş oldum. Şimdi artık burada 1 2 trabzanı örüyorum, köşeye bir zincir çekiyorum ve burada üçünün kesiştiği yerin tam ortasına batıp ilmeğimi aradan kaydırıp bir zincir çekiyorum. Yine katına ayrıldı. Tekrardan bir zincir çekiyorum. Daha sonra buraya 1 2 zincir çekip burada da trabzanın tepesine üçüncü ikili trabzanımı örüyorum. Hemen döndürüp 1 2 3'ü buluyorum. 3'ü bulup ilmeğim arasından geçiriyorum. Tekrardan 3 tane 1 2 ve 3 tığdan çıkıyorum. 1 2 3'ü bulup arasından geçiriyorum. Şimdi bunu şu kesiştikleri şurayı birleştireceğim noktaya kadar, şu kısma kadar aynı bildiğimiz gibi birleştirip geleyim. Şimdi sona kadar, şuraya kadar geldim. Burada 2 tane kaldı sonda olduğum için. 2 tane ikili trabzanı örüp burada da hemen 1 buradan da sayarak tam karşısındakini buluyorum, ikinciyi, ve köşeye geliyorum. 1 2, burada bir zincir çekiyorum. Tığdan çıkıp arkadaki bu ikisinin kesiştiği yeri bulup hemen ikisinin kesiştiği yerden batıyorum. Oraya batıp ilmeğimi oradan geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve şuradan da kaydırarak arasından ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar bir zincir çekip 1 2 ve 3'ü örüyorum. Tığdan çıkıyorum. 1 2 3'e batıp arasından geçiriyorum. İşte bu şekilde bu 4 tane motifi dörtlü kol evine yerleştireceğim. Sonuna kadar geleyim, sonunu birlikte bitirelim. Kol evine yerleştirme kısmını da. Şöyle genişte de göstereyim biraz, bakınız. Şimdi buradan tam olarak kol altından başladım. Böylece ilerliyorum.
Kol altında son 4 tane motifi yerleştirdikten sonra bu kesiştikleri yere yine geldim. Şimdi bakın, buraya geldiğimde biliyorsunuz bu ilk motifin yarısına kadar kol altındaki yarım motife yedirmiştim. Şimdi oraya geldik. Köşeye 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip kol altındaki hepsinin toplandığı yere batıp arasından kaydırarak geçiriyorum. Bir zinciri çektikten sonra köşeye 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir de buraya trabzanın üstüne üçüncüyü ördükten sonra tığdan çıkıp sayıyorum. 1, 2, 3. Karşıdaki 3'ü buluyorum. Ve arasından geçiriyorum. Şu yarımlara yedireceğim. Tekrardan buraya geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüp tığdan çıkıyorum. Yine karşıda buluyorum. 1, 2, 3. Tekrardan 3 tane buraya. 1, 2 ve 3. Tığdan çıkıyorum. 1, 2, 3. Tam olarak şuraya batıyorum ve arasından geçiriyorum. Artık bunu da bu yarıma yedireceğim. Bunun için de tekrardan 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan da çıktıktan sonra artık şu yarıma yedireceğim için şuradan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3.'yü buluyorum. Arasından geçiriyorum. Tekrardan 1, 2 ve 3. Buradan da sayıyorum. 1, 2, 3. Hemen 1, 2, 3 arasına batıp ilmeğimi geçiriyorum. Burada kaldı 2 tane ikili trabzanımı örüyorum, çıkıyorum. 1, 2'yi buluyorum. Buradan da yanından itibaren onun da arasından geçiriyorum. Köşedeyim artık. 1, 2, bir zincir. Çıktım. İkisinin kesiştiği noktadan tığımı hemen şuradan bir yerden batıracağım ve arasından ilmeğimi çıkartacağım. Katlara ayrılmadan çıkartmam lazım. Tekrardan bir zincirimi çekeyim. Tekrardan aynı noktaya batıp hemen buradan tekrar bir zincir çekip buradaki kesiştikleri yere şöyle arkadan da alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Önden de alabilir. Tığdan çıkıp aradan da geçirebilirsiniz. Bir zincirimi çektim. Şimdi köşeye diğer 2 tane 3'ü yapıp ilk trabzanın tepesine de diğer ikili trabzanımı örüyorum. Sonra tığdan çıkıp 1, 2, 3'ü buluyorum ve bunu şöylecene birleştirip kolumu oluşturacağım. Sonuna kadar, şu kolun ağzına kadar böyle öreyim. Kol ağzına kadar geldim. Şimdi kol ağzına kadar karşılıklı da birleştirdim. Tam da buradayken bir zincir çekip şöyle arkadan tığımı batırıyorum diğer köşeye. Arasından ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum ve burada ilk trabzanın üstüne kaydırma yöntemiyle geliyorum. Şimdi lastik örmeye geçmeden evvel bilekte bir toplama yapacağım. O toplamayı yaptıktan sonra ise 8 sıra, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sırayla da lastik sıramı tamamlayacağım. Tabi siz daha uzun ya da daha kısa örebilirsiniz. Aynı etrafını daha geniş örebileceğiniz, yakayı da daha uzun daha kısa örebileceğiniz gibi. Şimdi buraya geldim, hemen aynı bulunduğum yere batıp ilmeğimi çıkartıyorum, tığımda tutuyorum. Yanındaki trabzana batıp 3 ilmeği bir örüyorum. Hemen yanına geliyorum, ilmek çıkartıyorum,
Sonra bir yanındakine gidiyorum. Yine ilmek çıkartıyorum. Sonra üçünü bir örüyorum. Bir yanındakine geliyorum. İlmek çıkartıyorum. Hemen bir yanına geliyorum. Tekrar ilmek çıkartıp hepsini bir. 1, 2, hepsini bir. 1, 2, hepsini bir örüyorum. 1, 2, hepsini beraber. 1, 2, hepsini beraber. Şimdi şu köşeye kadar geleyim. Buraya geldiğimde de şimdi şöyle burada bir trabzan kaldı. Onun tepesine batıyorum. Sonra buradaki boşluğa geliyorum ve hepsini bir. Sonra tekrar bu boşluğa geliyorum, çıkıyorum. Hemen yanındaki trabzana batıp hepsini bir. Yani buradaki köşeleri sanki bir trabzan tepesiymiş gibi nitelendirip öyle örüyorum. Bakın aynen örmeye devam ediyorum. 3, 1, 2, hepsini beraber. İşte bütün kol ağzını da bu şekilde geçelim. Sonuna kadar geldim. Şimdi şu son 2 tane köşe kaldı. Onu da ördükten sonra burada ilk toparlayarak ördüğüm sık iğnenin tepesine kaydırarak geliyorum. Sonra bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüp bir yalancı trabzanımı ördükten sonra burada her bir sık iğne topladığım sık iğnelerin tepesindeki yerleri çok belli, bakın. Oralara batarak ikili trabzanları bir sıra ikili trabzan örerek tamamlıyorum. Aynı bu şekilde. Sadece bu toparladığım yeri belli olan boşluklara batıyorum. Bakın çok belli yerleri. İlk sırayı tamamladım. Şimdi buradaki ilk trabzanın tepesine batarak kaydırarak geliyorum. Sonra burada yine yalancı trabzanımı örüyorum ve artık lastik örmeye başlayacağım. Aynı etrafındaki gibi. Bir önden, bir arkadan örüyorum. Tekrardan bir önden, bir arkadan. Bu sırayı da böyle tamamlayacağım. İkinci sırayı da tamamladım. Hemen burada ilk yine başlarken ördüğüm trabzanın tepesine geliyorum. Bakın bu sırada artık hepsi kendini göstermeye başladı. Öndekini önden, arkadakini arkadan öreceğim. İlk böyle yalancı trabzanla çıktıktan sonra öndekini önden, arkadakini de arkadan devam ediyorum. Üçüncü sıraya başlamış oldum. Böylelikle 8'de tamamlayacağım. 8 sıra örüp geleyim, bitirelim hırkamızı. En sevdiğimiz kısım finale beraberce geldik. Yakalı hırkamızı ördük. Balon kol ve 44 bedene kadar rahatlıkla uyacak bir hırka oldu. 44 beden üstü arkadaşlarım motiflerimi bir sıra fazla örerek ben zemin renkten de bir sıra fazla örmenizi öneririm. Böylelikle o renk de daha sadeleşir. Hani beden büyüdükçe daha sade renkler, dingin renkler hoş durduğu için ben öyle öneririm. Ama yok ben renkli istiyorum diyenler renkli sıraları bir sıra fazla örerler. Diğer kişiler de zemin rengini bir sıra fazla kullanabilirler. 44 beden üstü. Çünkü bunun açıldığında eni böyle 115-120 santime kadar uygun. Onu da belirtmek isterim. Tabii hani atıyorum bu hırkayı 44 beden kullanacaksa benim gibi 3 sıra değil de 4-5 sırada geçebilir etrafını. Burada da bir tık büyütebilirsiniz. Kollarını 8 sırada tamamladık. Benim hoşuma gitti. Daha uzun, daha kısa da örebilirsiniz. İçindeki renklerden her birinden birer adet kullandım. Çünkü çok fazla rengini kullandım. Onun için siz hani eğer daha az renkli örecekseniz belki bazı renklerden 2 adet ya da 100 gramlıksa yine bir adet yeterli olacaktır. Zemine gelecek olursak ise 3 tane Alize Cotton Gold 389'u kullandım. Bence çok şık ve çok tatlı bir hırka oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir bu yakalı hırkamızı. Beğendinizse tabii ki sizlerden her zamanki gibi bir kalp rica edeceğim. Beğeni ve yorumlarınızın benim için önemini hatırlatmak isterim. Esirgemezseniz beni mutlu edersiniz.
Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.